Bu da iyice kararmış ya. Hı? Yağ iyice kararmış. Evet, bunu son sıkan arkadaş. Gevşek miydi? Yok, gevşek değil. Sanırım diş kaptırmışlar. O kadar zor geliyor ki. Diş kaptırdıysa o zaman başka bir vida mı taktı oraya acaba? Bakacağız. Yani civata orijinal gözüküyor. Yağ tapası orijinal gözüküyor ama Sıkarken kaydırmıştır. diş mi kaptırıcılar? Bir şey mi sardılar? Ya da pul mu yapıştı? Anlayacağız şimdi. Kitli değil mi? Şu orta sehpada ya bak. Yok benim gibi DLS'in geri gelip joystickmiş lan bu gibi aşağı çeker de. Yani buraya bir şey, bir teflon bant sarmışlar sanırım. Yani muhtemelen. Kullanıcı kendisi mi değiştirmiş? Yani? Kullanıcı pek cesaret etmez böyle şeylere ama. Sıcak motora nasıl düşünsünmüş? Oha, motorun içine gitmiş o bir de. Yok, o şeyde kalmış da Kenarda kaldı. teflon bant sarmışlar. Acaba bu teflon bandı Teflon da değil de ambalaj ipine benziyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Naylon. Yok, o teflon bant Teflon mu? ısınınca... Sarı mı oluyor? Yok, sarı değil, sarısı da var bunun. Sarı renklisi de var. Beyazı var, sarısı var, mavisi var. Teflon bandın rengi çok da bir de şey, ısınınca sertleşmiş. Aslında içinden çıkan yağ da fena değilmiş. Hani şöyle çekersen bak daha böyle sarımsı akıyor ya. Çok da fena değilmiş ya ama aracın sahibi şu anda hani biz değiştirelim. Temiz mi diyorsun bu ya? Evet, fena değil. Simsiyah diyorum ya. Bir araya geldiği zaman öyle, ancak böyle akarken anlayabiliyorsun yağın durumunu zaten. Saydam söylüyorsun. Evet, dişi buraya biraz diş kaptırma bir şeyler olmuş. Ya açalım. O filtre anahtarı boy mu? Bütün filtreler Boy standart. Boy. Yani 4-5 çeşit bizde filtre anahtarı var. Size kaç yaşında? Litreden gelen yağ mı? Gayet temiz geliyor. Filtre değişecek mi? Değişecek. Her yağ değişimde değişir mi? Her yağ değişiminde değişmesi gerekli. Ha, bazı üreticiler mesela benim motoru Yamaha TDM için 2 bakımda bir filtre değişimi söylüyor ama ben her yağ bakımında değiştiriyorum. 3 kuruşluk filtre yüzünden motorun içinden olmaktansa, motorundan olmaktansa bu yağ süzülme işimiz biraz vakit alacak. O süzülürken biz de biraz hava alalım. Şurayı da açalım. Hava alsın. Daha rahatmış olur. Merhaba, Iron Star Motors, Yiğit Yıldız dükkanını açtın. 2 yıldır peşinden koştuğum için direkt motorlarla, servislerle video çekmeye başladık. Ancak şimdi sohbet etmek fırsatı bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi vallahi, koşturmaca devam. Seni tanımlayan bir İngilizce kelime daha var, handyman. Ha o her işe yarayan adam. Sabah geldiğimde Yiğit dükkanı temizliyordu. Ondan sonra çayını demledi. Şimdi motor tamiratına başlayacak. Motorda enteresan bir şey. Mekaniği, metali, lastiği, elektriği her şeyinden anlaması gerekiyor insanın. Eline gelen bir motoru komple tamir edip bütün ihtiyaçlarını giderip çıkarabilmesi için. Öyle değil mi? Ya bizim motosiklet grubunda öyle. Araba grubunda biraz da araba ustaları daha şanslılar. Araba teknisyenleri diyelim. Elektrikçisi ayrı. Tabii oluyor, elektrikçisi ayrı, oluyor. klimacısı ayrı, şasecisi ayrı, bizde lastikçisi ayrı. Yani bir dükkanda, bir tamirhanede bunların hepsinin olmasına ihtiyaçları yok. Çünkü zaten bir telefonla elektrikçi geliyor, alıyor aracı götürüyor, işte işini çözüyor, getiriyor. Bir telefon ediyorsun, rotçusu geliyor, lastikçisi geliyor, o işini çözüyor. Bir telefonla klimacısı geliyor, işini çözüyor. Bizde öyle değil maalesef. Bizde her şeyi bizim yapmamız lazım.
Yağ iyice süzüldü, bir damla bile kalmadı. Evet, yani yağımızın çoğunluğu süzüldü. Bir şey kalmadı. Şimdi önce yağ filtremizi takacağız. Ondan sonra da çok sıkı geçtiği için çıkartırken biraz uğraştırıyor. Zincirden onu tutacak anahtar yapıyorlar bir de. Var o da var. Yani çalışma alanı rahatsa bunu kullanıyorum genelde ama bazen bu da şu geçtiği yeri sıyırtıyorlar takarken, biraz zorluyorlar. Bu da çalışmıyor. O zaman ya kayışlı ya da zincirli, 2 tane de aparatım daha var. Onları kullanıyorum sökmek için. Şimdi yağ filtresinde şöyle bir durumumuz var. Yeni yağ filtresini takarken eğer motorun da yapısal, yani takıldığı yer müsaade ediyorsa yağ filtresini doldurup takmaya özen gösteriyorum. Neden? Hava kalmasın diyeden ziyade, hava çünkü çok, yani yağda çok çabuk atılabilen bir şey. Sistem o kadar sıkışık olmadığı için hava yapmıyor ama karterdeki yağ önce yağ pompasına, yağ pompasından yağ filtresine, ondan sonra motora gidiyor. Yani ben önce yağ filtresi dolu kalırsa içinde, koyduğum yağ da direkt pompa çalıştığı zaman yağ filtresindeki yağ devam ediyor. Bir filtreyi doldur, ondan sonra tekrar yukarıya gitten şey yapıyor. Yani doldurmasam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani yağ pompasının motorun marşına bastığım anda bu filtreyi doldurması 1 saniye. Anında dolduracak, devam edecek. Toplam 3 litre mi alıyor dedim? Üzerinde 2.335 yazıyor ama işte boşaltma şeyine göre 2.5'a kadar çıkabiliyor. Şöyle bir miktar dolduruyoruz. Bir de bu arkadaşın şu O-ringini bir yağlamak gerekiyor. Yoksa bunu yerine sıktığımız zaman o O-ring karşıya yapışıyor. Sökerken de bizi çok uğraştırıyor. Daha önce bu yağ filtresinden hiç değiştirmedik değil mi biz beraber? Hayır. Tamam, Bu üçüncü yağımız canım. Daha yeniyiz biz. Bu yağ filtremizi şey yaparken de, takarken de bazı ince mevzumuz var. Ona dikkat etmek gerekiyor. İçine bir miktar yağ doldurduk. Ağzına kadar doldurmaya gerek yok. Bunu takıyoruz buraya. Karşıdan çek istersen. Taktık. Şimdi bazı arkadaşlarım bunu işte anahtarla, söktüğümüz filtre anahtarıyla sıkmaya çalışıyorlar. Hiç gerek yok. Bu yağ filtresini el sıkılığıyla olabildiğince iyi sıkarsak, zaten üzerindeki çok ciddi bir O-ringi var, şey yapıyor. Yine de elle sıktıktan sonra da filtre anahtarını takıyorum. Şöyle hafifçe bir yoklayacağım. Çünkü çok sıkarsam bu sefer o O-ring patlıyor ve yağ kaçırmaya başlıyor. O da yağ filtresi çöp oldu demek. Bu kadar. Daha fazla sıkmaya gerek yok. Çok aşırı sıkarsak bu sefer, dediğim gibi, şu çıkan filtrede göstereyim. Şu O-ring çok aşırı sıktığın zaman şişiyor, yani iyice sıkıştıkça bu yandan atıyor. O-ring patlıyor deriz biz ona. Ondan sonra oradan da şakır şakır yağ kaçırmaya başlıyor. Bu O-ring zaten karşı yüzeye temas edip basıp birazcık da sıktıktan sonra hiçbir yerden yağ kaçırmaz bu. Oynayıp gevşemesi de söz konusu değil. İşte o O-ring yapışıyor aynı zamanda da karşı tarafa, çok tutuyor. Kendi kendine gevşemesi mümkün değil. Şimdi esas bu noktada duruma bakacağız. Dişlerde bir sorun görünüyor mu? Vallahi burada biraz yıpranmış ama karşılığı ne alemde? Yanlış tutturup epey bir devam edilmiş gibi yarıya kadar. İhtimal, ya da motor sıcakken açtılarsa oradan diş alıp gelmiştir. Yani burası Türkiye abi, herkes yağ değiştiriyor, herkes bu işi yapıyor. İşin inceliklerini bilmiyorlar. Ha, baksana şimdi hala... Sıkacak mısın balata spreyi? Yok, buraya balata spreyi sıkmayacağım ama şu ağzını şey yapacağım, sadece sileceğim, o kadar. Zaten içini... Balata spreyi buradaki malzemeyi almaz zaten. Bundan sonraki değişimlerde ustaya yaptırmak çok önemli o zaman bu motorda. Birkaç kez daha böyle amatörce hata yapılsa o blok ayvayı yiyecek. Ya ne olacak ondan sonra? Tornacıya gidecek. Bir de bu bazı motorlarda bu karter parçası sökülebiliyor. Yani ayrı bir parça haline getirip götürüp tornacıda yaptırabiliyorsun. Bunda bloğu da sabit. Çok kötü şeylerin eline kalmış bu çocuk.
Şunu bir güzelce yıkayalım. Zaten baksana dıştaki bozulmalar görünüyor. Yarıya kadar zorlanıp sonra vazgeçilmiş gibi. Yani Karşıdaki dişler yarıya kadar mı tamamen mi? hemen hemen tamamı diş buranın. O zaman yarıya kadar zorlamış. Çok ince bir O zaman katman. senden önceki de bu nedenle koymuş teflonu. Yüksek ihtimalle. Demek ki buradan kaçırmış. Ben daha ince kullanacağım. Onun kullandığı kadar kalın kullanmayacağım. Gerek yok çünkü o kadar kalına. Bir de tabii elimdeki yağdan kaymasa. Bu arada sevgili izleyiciler, bu teflonun yönünün bile bir ustalığı var. Hani derler ya, çekici çakmak 5 lira, nereye çakacağını bilmek 95 lira diye. Vidanın yönünde sıkılıyor. Bunu ters sararsan, bunu sıkarken o toplanır, hiçbir işe yaramaz. Ben olsam içim gider onu sıkarken, bir diş kapacak mı, başıma iş çıkacak mı diye. Hadi geçmiş olsun. İnşallah. Bu yaptığımız işlemin tutup tutmadığını, yağını koyup çalıştırmadan önce de anlayamıyoruz maalesef. Alüminyum pul vardı değil mi arada? Tabii. Altında bunların sabit pul vardır çıkmaya. Çıkmadığı için değiştirilmiyor mu? Yok, o değiştirmiyor. Çift puldur. Kolay kolay bir şey olmuyor. Daha kalın bir şey de müsaade etmiyor mevzu. Bunların çünkü cıvatanın oturduğu yerin ağzı tam düz değil. Hafif böyle konik bir ağız açmışlar. Havşa şeklinde. O oraya tam oturduğu için tam seal ediyor. Yıpransa bile eşit yıpranıp hepsi gene onu tutmaya devam ediyor. Bir de hani çalışan bir şey olmadığı için sürekli üzerinde yük yok, bir şey yok. Kolay kolay yıpranmıyor. Bunlarda çift radyatör var ha? Birbirine bağlı mı o radyatörler? Değil, farklı biri mı? yağ soğutucusu, biri su soğutucusu. Bunda isim görünsün diye arkasında bir şeyle kapatmışlar. Buna ne diyorsun? Radyatör muhafaza diyoruz buna. Şu kırmızıdan söz ediyorum. Ha, o mu? İsim belirgin olsun diye Oraya radyatörü reflektör kapatmışlar. yapıştırmışlar. Evet. Yani oraya bir aynen öyle resim görünsün diye radyatörü kapatmışlar. Yani radyatöre gelen havanın 1/3'ünü kesiyor. Üstteki radyatör su radyatörü, alttaki radyatör yağ radyatörü. Bazen o kadar hassas, el girmeyen alanlarda çalışıyoruz ki. Bir kalp cerrahı müşterimiz vardı bizim eskiden. Yine böyle bu muhabbet oldu aynı. Hocam biz de işte dar alanda çalışıyoruz, işte meslektaş sayılırız falan dedi. O hocamızın dediği çok güzel bir laf vardı. Çocuklar dedi, ben motor çalışırken işlem yapıyorum, siz motor stopken işlem yapıyorsunuz demişti. Dedi, yani dedim evet hocam çok haklısınız. Ukalalık etmişsiniz. Yani bir de kaşındık biraz. Dedi ki ben çalışırken motor çalışıyor diyor tabii. Aynen öyle. Dedi hadi sıkıyorsa dedi motor çalışırken değiştir dedi parçayı, tamam meslektaş sayılırız dedi. Dedim hocam pardon çok haklısınız. Sen kaşınmışsın. Meşhur yağ hunimiz.
Şimdi bak şuradan da göstereyim. Motorun üzerinde 2300 mililitre yazıyor. Şimdi 1 litreyi açtık. Bir kısmını filtrenin içine koyduk. Kalanını bloğa dolduruyoruz. Ama sen bir de pencereden takip edeceksin. Önce pencere. Bizim için önemli olan pencere. Ben ilk yağ dolumunu yaparken pencere olsun, çubuklu olsun fark etmez. Şeye kadar doldururum. Olması gereken yere kadar doldururum. Ondan sonra motoru çalıştırırım. Motoru birkaç dakika çalıştırırım. Birkaç dakika dinlendiririm. Yağ süzüldüğü zaman yerine bakarım. Bu motor gibi daha çok iş yapacağım motor varsa en son tezgahtan indirmeden son bir kez daha yağ seviyesini kontrol eder. Tezgahtan alırım ondan sonra. Şimdi ikinci yağ dolduruyoruz. Daha kimse gelmedi. 3 litre ise daha çabuk. Bu arada 10-50 yağ koyuyorsunuz. Evet, 10.50 koyuyorum. Motorun yağlarındaki söz konusu olan 5100, 7100 ve daha küçük olan şeyler bütün yağlar için midir, sadece motor için mi? Yok, o sadece Motul yağlarının modeli. Şöyle. Yani tam sentetik demek yerine 7100 mü diyor motor? Evet, yani tam sentetik yağların hepsi yüzlü olanlardır. 5100 ve 7100 tam sentetik yağdır. Yani 5000 grubu 5000 ve 5100 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biri yarı sentetik, biri tam sentetik. Castrol nasıl kodluyor o işi? Tam sentetik mi yazıyor direkt? Evet, üzerinde yazıyor. Bizim için önemli olan şuradaki JASO MA2 ve API-SN. Bunlardan biri Japon standardı, biri Amerikan standardı. Bunlar önemli bizim için. Bir misafirimiz var her zamanki. Cemal Usta ne der acaba yağ konusunda? Charles İşbaşı'nda dizisini hatırlar mısınız? Amerikan sitcom dizilerinde evin ana girişinden başka bir de mutfak girişi vardır ya, mutfak girişinden sürekli gelip giden komşuları vardır. Benzetmek gibi olmasın. O benim. Kahve. Kahve, çay. Gelip mutfağı istediği gibi kullanır, sohbete katılır, istediği yerde de gider. Cemal Usta da Fransızların doktoru. Peugeot Citroën. Yağ konusunda benden bile daha bilgilidir araba yağlarında. Servis komşusunuz değil mi? Tabii tabii. Castrol tam sentetik yağ. Devam. Şu anda en çok kullanılan Otomobilde kullandığınız kaç çeşit yağ var? Fransız kullandığım için Fransız araçlarında genellikle Total kullanıyorum. Ne dediniz ya? Total. Kendi fabrika dolum yağı olduğu için. Tavsiye yağı. Fransızların kendi milliyetçiliklerinden dolayı. Aslında İtalyanlar da aynı motosiklet grubunda. İtalyan motorların hepsinin dolum yağı ve tavsiye yağı Eni. Eski Agip, şimdi Eni. Vestrom. Şimdi çalıştıracak mı? Ben kaçıyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Yine bekleriz. Şimdi bir çalıştıracağız. Esas merak ettiğimiz noktaya da bakacağız şimdi. Yağ kaçıracak mı? Şimdilik bir kaçak gözükmüyor. Yağı değiştirdik, motoru çalıştırdık, ondan sonra yağ süzülsün diye dinlendirdik. Şimdi final kısmında yağı tamamlayacağız. Ne kadar eksik değil mi? 2 tam ve yaklaşık 100 mililitre falan gibisinden bir şey koymuştuk. Evet, penceremizin orta noktasına geldik. Ne kadar yağ aldı? Yaklaşık 2.350 falan aldı. 2.375 belki. Yağ seviyemiz de tamam. Suzuki V-Storm BL650 motor yağı değişimi ve filtre değişimi tamamlandı.